Güzel dağ evleri, ortaçağ kaleleri ve özel yapıları, nefes kesici manzaraları, yürüyüş parkurları, şelaleleri, yeşil tepeleri ve görkemli zirveleri, derin mağaraları, kayalık plajları ve tabii ki dost canlısı insanları. Bugün rotamız Gürcistan. Kültür ve tarih severlerin antik şehir ve kasabalarda yürürken kendilerini geçmişe taşınmış hissedecekleri bir ülke. Gürcistan hakkında 80 ilginç detay videomuz başlasın. İlk bilgiyle başlayalım. Gürcistan'ın adı aslında Gürcistan değildir. En azından Gürcüler tarafından böyle söyleniyor. Onlar ülkelerine Sakartvelo diyorlar. Bu terim iki kelimeden oluşuyor. Kartvel, tarihi Kartli İberya bölgesinin sakinlerini ifade ediyor. Önek ve sonek sa, yani Sakartvelo, bu sakinlerin yaşadığı bölgeyi, Kartli'yi belirtiyor. Gürcistan isminin kökeni ise belirsiz. İngilizce, İtalyanca ve İspanyolca'da bu ülke Georgia, Fransızca'da Georgie, Rusça'da Georgia olarak kullanılıyor. Fakat eski zamanlarda Slav dilinden türetilen bir terim olan Grossinien, Almanca konuşulan ülkelerde de yaygındı. Bildiğimiz Hint-Germen dilleriyle karşılaştırıldığında Gürcü dilinin bazı özellikleri var. Örneğin büyük ya da küçük harf kullanmıyorlar. Tüm harfler küçük harfle yazılıyor. Büyük harf kullanılmıyor. Ayrıca eril, dişil ya da nötr gibi dil bilgisel cinsiyetlerde bulunmuyor. Ancak en büyük sorun Gürcü dilinin eklemeli olması. Aglutinasyon, kişi, zaman, durum gibi gramer işlevlerinin bir kelimenin kök formuna eklendiği anlamına geliyor. Bu bazen telaffuzu çok zor olan düzenli ünsüz kümelerine yol açabiliyor. Mesela benim aklıma direkt bu mükemmel futbolcu geldi. İsmini söylerken zorlanacağım için söylememeyi tercih ediyorum. Gürcistan şarabın doğduğu yerdir. En az 8.000 yıldır bu harika içeceği yapıyor ve mükemmelleştiriyorlar. Şarap yapımında kullandıkları Kuveyri ismi verilen kil kavanoz tekniği UNESCO insanlığın somut olmayan kültürel mirası listesinde bile yer alıyor. Gürcistan ilk Avrupalılara da ev sahipliği yapmış. Kafkasya'daki en eski insan kafatasları Zezva ve Mizi adlı 1,8 milyon yıllık bir çifte ait olan Dmanisi'de yapılan bir arkeolojik keşif sırasında bulundu. Bu kafatasları Afrikalı ve Avrupalı atalar arasında önemli bir bağlantı olarak görülüyor. Gürcüler misafir ağırlamayı seviyorlar. Gürcistan'da misafirin Tanrı'dan bir hediye olduğuna inanılıyor. Bir supra, yani geleneksel bir Gürcü ziyafeti düzenlenirken iyi beslendiğinizden ve eğlendiğinizden emin olmaya çalışıyorlar. Bu misafirperverliğin hakkını güzel bir şekilde davranarak verebilirsiniz diye düşünüyorum. Ve tüm Gürcü halkına da gönülden teşekkürler. Ülkede 12 farklı iklim bölgesi var. Subtropikal iklimden yarı çöle ve hatta Alplere kadar değişen iklimleriyle Gürcistan, gezegendeki ekolojik çeşitliliği en fazla olan ülkelerden birisi. Ülkenin biraz daha Avrupa'yı olma arzusu nedeniyle polisin çalışmalarını ve insanlarla olan ilişkilerini de etkileyen büyük bir polis reformu gerçekleştirmişler. Bilgi veya yardım için bir polis memuruyla iletişime geçmekten korkmanıza gerek yok. Gürcistan'da polis arabalarına otostop bile çekebilirsiniz. Polis ayrıca Gürcistan'da yalnız seyahat eden bir yabancıysanız sizi istediğiniz adrese götürebilecek özel bir hizmet de sunabiliyor. Ve diyelim ki bir partide aşırı miktarda alkol tükettiniz, bir devriye arabası çağırabilirsiniz. Acil bir durum yaratmak istemediğinizi açıklarsanız ve durumunuzu güzel bir şekilde izah ederseniz polis sizi istediğiniz yere bırakacaktır. Bir diğer unsursa rüşvet. Gürcistan'da rüşvet verilmesi oldukça zor ve bu konuda önemli bir yol kat edilmiş. Gürcistan'da son birkaç yıldır yolsuzluğa karşı yürütülen mücadelenin bir sonucu olarak artık sadece rüşvet alan değil, rüşvet teklif edenler için de uzun bir hapis veya para cezası var. Bu durum tabii ki her şeyi sıfırlamış, artık böyle bir şey yok demek anlamına gelmiyor. Bunu ben de biliyorum, fakat en azından bu konuda bir çaba sarf edilmesi bile bence oldukça olumlu. Dünyanın en derin mağarası Gruber'ın da Gürcistan'da bulunduğunu aktarmak isterim. Aynı zamanda burası Karga Mağarası olarak da biliniyor. Mağara aynı zamanda yeraltı Everest olarak da adlandırılıyor. Şimdiye kadar araştırmacılar 2191 metre derinlikteki incelemelere kadar inebilmişler ve bu konuda da araştırmalarını sürdürüyorlar. Nitekim mağaranın çok daha derin olduğu varsayılıyor. Mağara Abazya'daki Arabika dağlarında ve Karadeniz kıyısındaki Sundireis köyü yakınlarında yer alıyor. Mağaranın girişi sadece 1 metre genişliğinde ve 60 metre derinliğine dikey bir şafttan geçiyorsunuz. Mağara sistemi oldukça dallı,
En üstteki şafların çoğu neredeyse dikey olarak düşerken 1710 metre derinlikteki yeraltı şelaleleri, göller ve büyük bir salon bulunuyor. Çoğu insan Avrupa'nın en yüksek sıra dağlarının Alpler olduğunu düşünebilir ama aslında bu doğru değil. Gürcistan ve Rusya arasındaki sınır boyunca uzanan Kafkas Dağları aslında daha yüksek. En yüksek zirve Rusya'da, ancak Gürcistan'ın en yüksek dağı olan 5193 metrelik dağı Fransa'nın Mont Blanc'ından yaklaşık 400 metre daha yüksek. Avrupa'nın en yüksek yerleşim yerinde de yaşama şansını Gürcistan'da bulabilirsiniz. Svaneti'nin dağlık bölgesinde yer alan Uşkuli'yi oluşturan antik köyler, deniz seviyesinden 2100 metre yükseklikleriyle Avrupa'nın en yüksek rakımlı yerleşimleri. Çarpıcı manzaralar neden buraya yerleşmeyi seçtiklerini görmeyi kolaylaştırıyor. Gürcistan'ın fırtınalı bir tarihe sahip olduğu bugün çeşitli dilsel fenomenlerde de görülebilir. Örneğin Gürcüce merhaba dediğinizde kelimenin tam anlamıyla kazanan ol anlamına geliyor. Nitekim yine günaydın dediğinizde de bu da dünyanın sabahı gibi bir anlama geliyor. Aynı şey iyi akşamlar için de geçerli. Gürcistan en eski kültürel eserlerin doğduğu yerlerden biri. En eski iplik parçası ki 34 bin yıl öncesine ait burada keşfedilmiş. Gürcistan aynı zamanda Gürcülerin ataları olarak antik Kolislerin ataları tarafından Kolis'te ustalıkla yapılmış en eski altın eserlere de ev sahipliği yapıyor. Argonotlar ve altın post hakkındaki efsaneler Gürcistan ile ilişkilendirilmektedir. Gerçekten de burada bronz çağında altın, değerli metal parçacıklarının gönlüne yapıştığı koyun derileri aracılığıyla nehir kumu yıkanarak çıkarılıyordu. Ülkenin başkenti Tiflis ve başkent Tiflis'in adı Gürcüce'de sıcak anlamına gelen kelimeden türemiş. Tiflis'in iklimi subtropikal olsa da kışın hala oldukça serin olabiliyor. Bu yüzden ona bu sıcak ismi veren şey bu değil. Aslında 5. yüzyılda keşfedilen doğal kaplıcalardan kaynaklanıyor. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan 3 bölgeye ev sahipliği yapan bir ülke Gürcistan. Gelati Manastırı olarak bilinen etkileyici katedral kompleksi, antik kent ve eski başkent Miçeka ve Yukarı Svaneti'nin dağlık bölgesi listeye girmeyi başarmış ve geçici listede daha pek çok yer var. Ülkenin kendine özgü dilinden bahsetmiştim. Gürcü dili Yunan ve İran dillerinin bir birleşimi gibi düşünebileceğimiz ve bunlardan etkilenerek kendine özgü bir alfabe oluşturmuş. Tarih boyunca dilin 3 farklı inelemesi de olmuş, ancak bugün kullanılan dil 33 harften oluşuyor ve gerçekten çok karmaşık görünüyor. En tanınmış Gürcü yemeği aslında dilimizde de kullandığımız bir kelime olan hinkal ki onlar hinkali şeklinde de telaffuz edebiliyorlar. Rus köftesiyle köftenin bir tür melezi ve genellikle otlarla doğranmış etten oluşan bir dolguya sahip bir nevi mantı da diyebiliriz. Ancak peynir, patates veya mantar gibi birçok alternatif et dolgusuyla da tüketebiliyorsunuz. Bir diğer önemli yemekse tabii ki haçapuri. Gürcü tatili haçapuri olmadan tamamlanmış sayılmıyor. Birçok kişiye göre bu klasik Gürcü peynirli ekmeği olarak da adlandırılabilir ki bizdeki pideyi de andırıyor diyebilirim. En yaratıcı ekmek yemeklerinden biri ve bölgeye gelen turistler de çok fazla tercih ediyorlar. Genellikle peynirli olanı tüketiliyor, yumurta, yağ ve birçok malzemeyi de içerebiliyor. Önemli bir detaydan bahsetmek istiyorum. Sıradaki bilgi ise şöyle. Fakat yemeklerde çok fazla kişniş kullanılıyor ve eğer sevmiyorsanız yemekten önce mutlaka belirtin, yoksa aç kalırsınız. Ki bu da bilimsel bir gerçekliğe dayanıyor. Kimi insanlar farkında bile olmadan kişnişten nefret ederken bazı insanlarda bu durum yaşanmıyor ki nefret edenlerden biriyseniz sabun tadına benzer bir tat alacaksınız ve gerçekten hiç sevmeyeceksiniz. Çok sesli müzik 2 veya daha fazla kişi tarafından söylenen koro halk müziğidir ve gelenekler Gürcistan'a Hristiyanlığın girişinden yani milattan sonra 4. yüzyılın başları öncesine dayanan bir durum. Joseph Stalin de Gürcistan'da doğdu. 1878'de o zamanlar Rus İmparatorluğu'nun bir parçası olan Gori şehrinde doğmuş. Şu anda Gori'de Stalin'e adanmış ve onun hayatını yücelten bir müze bulunuyor. Gürcistan ziyaret etmek için çok güvenli bir ülke. 2017'de dünyada ziyaret edilebilecek en güvenli 7. ülke olarak değerlendirildi. Orta Çağ'dan önce bile bugün Gürcistan olan bölgede rugby'ye benzer bir spor yapılıyordu. Lelo Burti ya da saha topu diyebiliriz. Oyunda 2 köy birbiriyle yarışıyordu. Oyunun özü yaklaşık 7 kilo ağırlığındaki topu rakibin sahasına kadar taşımak gerektiği şeklindeydi ve kazanan köyün en iyi hasadı alacağı da söylenirdi. Rugby bugün öncelikle Yeni Zelanda, İngiltere, Avustralya ve Güney Afrika'da çok yaygın. Gürcistan dünya rugby sıralamasında 12. sırada yer alıyor. Bu konum İtalya, ABD, Rusya, İspanya, Brezilya ve Almanya'dan daha yüksek. Bu eski oyunu takiben Gürcistan Ulusal Rugby takımının ismi ise Lelos. Az önce sizlere ülkedeki dağlardan ve yüksekliklerden bahsetmiştim. Şunu da eklemek isterim ki Gürcistan'da 5000 metrenin üzerinde olan 3 zirve var
ve bu da oldukça önemli bir detay. Bu zirvelerden bir tanesi 5201 metre yüksekliğinde şu gördüğünüz bölge, bir diğeri 5051 metre yüksekliğindeki bu gördüğünüz zirve ve her iki dağda Svaneti'de yer alıyor. Üçüncü 5000. zirve ise Kazbek ve bulunduğu bölge şurası. Bu gördüğümüz yükseklikleri görünce ve buradaki yerleşimleri de düşündüğümüzde bir nevi aslında Avrupa kıtasının Bolivya'sı da diyebiliriz. Ne dersiniz? Sinagi şehrindeki kale duvarı Çin Seddi kadar uzun değil, ancak aynı zamanda çok eski ve pitoresk. Kakheti bölgesinin incisi olan Sinagi, Tiflis'e 110 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Şehir 1770'lerde inşa edilen 23 kuleli ve 6 kapılı 4 kilometrelik bir kale duvarıyla çevrili. Ve kalenin her kulesine en yakın köyün adını vermişler. Böylece yerel halk tehlike durumunda saklanabilecekmiş. Çoğu şehirde insanlar tramvaylara, trenlere ya da otobüslere biner. Chitaru'da ise durum böyle değil. Bu sanayi kentinde bu işlev teleferikler tarafından yerine getiriliyor. Teleferiklerin çoğu bölgedeki manganez madenciliğinde başarılı olduğu 1950 yıllarında inşa edilmiş. 26 teleferik insanları ve malları manganez madenlerine götürüp getiriyormuş. Günümüzde buradaki endüstriyel değer daha az belirgin, ancak yaklaşık 17 teleferik hala şehir içinde ve çevresinde çalışıyor. Tepelik olan bölgede yerel halkın işe ya da alışverişe gitmesinin en hızlı yolu da bu teleferikler ve teleferiklerin kullanımı ücretsiz. Ülkede çok sayıda tarihi eser bulunuyor. Kutaisi'de Bagrati Katedrali, Gelat Manastırı, Miketçe ve Yukarı Svaneti'nin tarihi eserleri UNESCO tarafından Dünya Mirası Projesi'nin bir parçası olarak oldukça değerli. 1976 yılında NASA, dünyaların müzik yeteneğine bir örnek olarak Gürcü şarkısı Çakrulo'nun bir kaydını gönderdi. Gürcistan'daki neredeyse tüm yüksek binalar artık asansör için ödeme yapmak zorunda. Ancak aşağıya inmek ücretsiz. Bina sakinleri genellikle asansör için kişisel bir anahtar kullanıyorlar ve çözümü bu şekilde bulmuşlar. Bir başka gerçek ise Gürcülerin her yere çamaşır asmaya alışkın olmaları. Tiflis'teki eski avlulara, kuyulara giderseniz kuşkusuz balkonlar arasına gerilmiş çamaşırları halen görebilirsiniz. Yüksek binalarda ise ip en yakın direğe atılıyor ve sakince avlularını kurutuyorlar. Gürcüler çok sayıda misafir davet ederek kutlama yapmayı severler ki az önce ne kadar misafirperver olduklarından da bahsetmiştim. Düğünler de istisna değil, genellikle diğer bayramlardan daha fazla misafir topluyorlar. Her partiye en az 100 kişi davet ediliyor. Bu nedenle Gürcistan'da 100-150 kişilik bir düğün bile küçük olarak görülebilir. Ünlü Rus fütürist şair 1893 yılında Gürcistan'ın İmereti bölgesindeki Bagdati'de doğdu. Kasaba bölgedeki en eski yerleşim yerlerinden biri ve halen birçoğu çiftçi ve şarap üreticisi olan 3000 kişilik birbirine sıkı sıkıya bağlı bir topluluğa ev sahipliği yapıyor. Kimden mi bahsediyorum? Mayakovski'den. Kentin adı da 1940 yılında Mayakovski olarak değiştirilmiş ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılmasından sonra 1991 yılına kadar bu unvanı korumuş. Ancak Mayakovski'ye adanan anıtlar bugüne kadar kentte bozulmadan kalmış. Sovyetler Birliği kahramanı Sovyet ordusunun Gürcü çavuşu Meliton Kantaria, 30 Nisan 1945'te Mihail Yegorov ile birlikte Nazilere karşı kazanılan zaferi kutladı. Bugün Tiflis'teki parklardan birinde onun için bir anıt bulunuyor. 1917 yılı Rus devriminden sonra Nikolay Çeitse başkanlığında Transkafkasya Demokratik Federatif Cumhuriyeti kuruldu. Federasyon 3 ülkeyi kapsamaktaydı. Menşevik Gürcistan Sosyal Demokratik Partisi parlamento seçimlerini kazandı ve No Jordania başbakan oldu. Sovyet işgaline rağmen No Jordania 1930'lar boyunca Fransa, Birleşik Krallık, Belçika ve Polonya tarafından Gürcü hükümetinin meşru başbakanı olarak tanındı. Gürcistan seküler, üniter ve başkanlı cumhuriyet olan bir temsili demokrasi, gelişmekte olan bir ülke ve 2022 yılı itibarıyla İnsani Gelişme Endeksinde 63. sırada. Ülkenin bağımsızlığı da çok uzun sürmemişti. 1922'de Sovyetler Birliği tarafından işgal edilmişlerdi. 9 Nisan 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılmasından kısa bir süre önce Gürcistan Yüksek Konseyi 31 Mart 1991'de yapılan referandumdan sonra bağımsızlığını ilan etti. 26 Mayıs 1991'de ise bağımsız Gürcistan'ın ilk cumhurbaşkanı seçildi. Gürcistan'ın iklimi ülkenin küçüklüğü göz önüne alındığında son derece çeşitli. Bundan size az önce bahsetmiştim ki bunun da temelinde coğrafi nedenler yatıyor. Büyük Kafkasya Dağları Gürcistan'ın iklimini yumuşatmada büyük bir rol oynuyor ve ülkeyi kuzeyden gelen daha soğuk hava kütlelerinin girmesine karşı koruyor. Küçük Kafkas Dağları ise bölgeyi güneyden gelen kuru ve sıcak hava kütlelerinin etkisinden kısmen koruyabiliyor.
Yüksek peyzaj çeşitliliği ve düşük enlemi nedeniyle Gürcistan, 648 omurgalı türü dahil olmak üzere yaklaşık 5601 hayvan türüne ev sahipliği yapıyor ve bu türlerin çoğu endemik. Ormanlarında kahverengi ayılar, kurtlar, vaşaklar ve Kafkas leoparları gibi bir dizi büyük etobur yaşıyor. Sevgili dostlarım, böylelikle Gürcistan'a dair 80 ilginç detayı geride bıraktık. Videoya dair görüşlerinizi, sonraki videolarda görmek istediğiniz ülkeleri yorumlara yazmayı mutlaka ve mutlaka unutmayın. İlerleyen haftalarda yepyeni içeriklerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.